Eğer 2025 MotoGP şampiyonası bir aile içi rekabetse, Assen'deki Hollanda Grand Prix'si bu rekabeti adeta bir Shakespeare trajedisine dönüştürdü. Zafer, acı, tarih ve şampiyonanın kaderini değiştiren bir an. Hepsi tek bir hafta sonunda yaşandı. Kesinlikle. Motosiklet katedrali olarak bilinen Assen pisti 100. yıl dönümünde bize unutulmaz bir drama sundu. Hafta sonuna girerken herkesin dilinde tek bir soru vardı. Şampiyona lideri Marc Marquez ve en yakın takipçisi olan kardeşi Alex Marquez arasındaki bu inanılmaz dominasyon devam edecek miydi? Ama sanırım kimse olayların bu kadar çığırından çıkacağını tahmin etmiyordu. Aynen öyle. Hikayeye en başından, Cuma gününden başlayalım. Çünkü kaos daha ilk günden kendini gösterdi. Şampiyona lideri Marc Marquez, sabah seansında yüksek hızlı 15. virajda korkunç bir kaza yaptı. Ama ne oldu dersin? Kalktı, tozunu sildi ve seansı lider tamamladı. Bu adamın acı eşiği gerçekten inanılmaz. Dur daha bitmedi. Öğleden sonraki seansta bu kez 200 km/saat hızla giderken bir kaza daha yaptı. Bu kazalar sonucunda çenesine dikiş atıldı, yüzü, parmakları, karnı ve dirseği mosmor oldu. Normal bir insanın o hafta sonu yatağından çıkamaması gerekirken yarışmaya devam etti. Tam bir kaza festivaliydi o gün. Soğuk hava koşulları yüzünden pist adeta bir buz pateni pistine dönmüştü. Marquez, Zarco, Aldeguer, Bastianini neredeyse düşmeyen kalmadı. Hatta 2 kez kırmızı bayrak çıktı. Birinde çaylak Ai Ogura'nın motosikleti alevler içinde kaldı. Bu kaosun ortasında ise bir isim parladı. Yamaha'dan Fabio Quartararo. Cuma gününü en hızlı zamanla bitirdi. Ah, Quartararo ve Yamaha'nın o klasik hikayesi. Tek turda inanılmaz bir hız ama yarış temposu ve lastik yönetimi her zamanki gibi bir soru işareti. Bu durum cumartesi günkü sıralama turlarında da devam etti. Quartararo 1.30-651'lik sansasyonel bir turlak pole pozisyonunu aldı. Bu onun Yamaha ile 20. polüydü ve Rossi, Lorenzo gibi efsanelerin arasına katıldı. Evet ama gridin geri kalanı da çok heyecan vericiydi. Son şampiyon Bagnaia ikinci, şampiyona ikincisi Alex Marquez ise 3. sıradaydı. Ama asıl sürpriz neydi biliyor musun? Cuma günkü kazaların etkisindeki Marc Marquez son turunda yaptığı nadir bir hatayla 4. sırada kaldı. Bu sezon sadece ikinci kez ilk çizgiyi kaçırmıştı. Bu durum hem sprint hem de ana yarış için tüm dengeleri değiştirebilecek bir gelişmeydi. Ve değiştirdi de. Cumartesi günkü sprint yarışında o yaralı aslan adeta kükredi. Marc Marquez 4. cepten fırladığı gibi yarışı kazandı. Vücudu yara bere içindeyken bunu başarması inanılmazdı. Kardeşi Alex yine ikinci oldu ve Marquez kardeşlerin o akıl almaz 1-2 serisi devam etti. Podyumu ise Aprilia ile harika bir hafta sonu geçiren Marco Bezzecchi tamamladı. Sprintin hayal kırıklığı ise poldeki Quartararo'ydu. Kötü bir start aldı, geriye düştü ve yarışı 4. götürürken bitime 4 tur kala kaza yaparak yarış dışı kaldı. Bu onun için acı bir hafta sonunun sadece başlangıcıydı. Ve geldik pazar gününe, 26 turluk ana yarışa. Adrenalin, dram ve tarihin iç içe geçtiği o unutulmaz yarışa. Startla birlikte Bagnaia harika bir kalkışla liderliği aldı. Ama Marc Marquez'in niyeti belliydi. İkinci turda şampiyonadaki en büyük rakibi olan kardeşi Alex'i agresif bir atakla geçerek ikinciliğe yerleşti. 5. turun sonunda ise son çıkanda takım arkadaşı Bagnaia'yı da avlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Her şey Marquez'lerin başka bir dubleye doğru gidiyor gibiydi ta ki 6. tura kadar. O an. Yarışın ve belki de tüm şampiyonanın kırılma anı. Dördüncülük için mücadele eden Alex Marquez ve Pedro Acosta, 5. virajın çıkışında omuz omuza geldi. Bu temas sırasında olan oldu değil mi? Aynen öyle Buse. Tamamen bir yarış kazası ama sonuçları felaket oldu. İkisinin motosikletleri birbirine dokunduğunda, Acosta'nın motosikleti istenmeden Alex Marquez'in fren koluna baskı uyguladı. Hızlanma anında ön tekerleği hafifçe havadayken freni sıkılan Alex, tekerlek yere temas ettiği anda kilitlenince dengesini kaybetti ve yüksek hızla korkunç bir şekilde düştü. Alex yarış dışı kaldı ve hemen ardından acı haber geldi. Sol elinde kırık. Bu şampiyonki hayallerinin neredeyse tamamen bittiği anlamına geliyordu. Film hakemleri olayı yarış kazası olarak değerlendirdi. Kimsenin hatası yoktu ama olan Alex oldu. Gresini takımının kabusu bununla da bitmedi.
Aynı tur içinde takımın diğer sürücüsü Fermin Aldeguer de 11. virajda feci bir high side yaşayarak düştü. Arkadan gelen Joan Mir pistin ortasındaki motosiklete çarpmamaktan kaçınamadı ve o da yarışa veda etti. Bu kaos şampiyonanın seyrini bir anda değiştirdi. Yarış öncesi 43 olan puan farkı bir anda 68'e fırladı. Bu kazaların ardından yarış yeniden şekillendi. Aprilia'dan Marco Bezzecchi 8. turda Bagnaia'yı geçerek ikinciliğe yükseldi ve lider Marc Marquez'i amansız bir takibe başladı. Yarışın son bölümü ise Marc'ın savunma dehasıyla Bezzecchi'nin atak gücü arasındaki bir satranç oyununa dönüştü. Bezzecchi özellikle pistin 3. sektöründe bariz bir şekilde daha hızlıydı. Ama Marc Marquez son şikana giden yolda öyle bir savunma hattı kurdu ki Bezzecchi bir türlü atak yapacak mesafeyi bulamadı. Sonunda Marc damalı bayrağı ilk sırada geçti ve kariyerinin 68. zaferini kazandı. Ve bu zaferle adını yazdırdı. 68 galibiyetle efsane Giacomo Agostini'yi yakaladı. Artık önünde sadece 89 zaferle Vlotto Rossi var. Podyumu ise Bagnaia ve müthiş bir yarış çıkaran Acosta'nın önünde 3. sırada tamamlayan Bezzecchi ile birlikte Bagnaia oluşturdu. Yarış sonrası açıklamalar da çok çarpıcıydı. Marc Marquez, pistteki en hızlı sürücü değildim ama kazandık diyerek ne kadar zeki bir yarışçı olduğunu gösterdi. Ama en önemlisi kardeşine yönelik yol veriyor eleştirilerine verdiği yanıttı. Bugün Alex'i savunduğum gibi bugün de Marco'yu savundum. Bu pistte geçiş yapmak çok zor. Lütfen MotoGP sürücülerine saygı duyun dedi. Bu onun karakterini de ortaya koyan bir açıklamaydı. Bezzecchi de marka atak yapmak imkansızdı diyerek durumu özetledi. Quartararo ise yine Yamaha'nın geçiş yapamamaktan ve ön lastiğin aşırı ısınmasından dert yandı. Herkesin kendi mücadelesi vardı ama günün sonunda kazanan da kaybeden de çok netti. Alt kategorileri de unutmayalım. Moto3'te yarış son turdaki büyük bir kaza nedeniyle kırmızı bayrakla bitti ve pole'deki Jose Antonio Rueda kazanan ilan edildi. Moto2'de ise inanılmaz bir son tur mücadelesi vardı. Moreira, Aron Canetti sadece 0.056 saniye farkla geçerek Brezilya'ya bu kategorideki ilk zaferini getirdi. Tarihi bir andı. Gerçekten her kategorisiyle dolu dolu bir hafta sonuydu. Ama ana hikaye belliydi. Marc Marquez, Assen'de sadece bir yarış kazanmadı. Hem yaralı bir şekilde ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi, hem Agostini gibi bir efsaneyi yakaladı, hem de kardeşinin kazasıyla şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Şimdi gözler Almanya'daki Sachsenring'de. Marc Marquez'in kariyerinde en başarılı olduğu pist. Alex Marquez'in sakatlığı ve bu pist faktörüyle birlikte 2025 şampiyonası tek taraflı bir hale gelebilir. Hollanda'da yaşananlar sezonun geri kalanının hikayesini yeniden yazdı. Kesinlikle. Bir sonraki bölümde Sachsenring'de neler olduğunu konuşmak için sabırsızlanıyorum. Ama Assen'in bu dramatik ve tarihi hafta sonunu sindirmek biraz zaman alacak.